Evet, pazartesi günü mazotumuzu doldurduk. Mazot iskelesindeyiz. Bu gece sabaha karşı, yani salı sabahına doğru 3 gibi yola çıkacağız. İlk hedef Alanya'da Gazipaşa ama yedek mazotumuz Alanya'da Gazipaşa olacak ama buradan 70 mil ya da 80 mil. Teknenin kondisyonunu bilmediğim için motorla gidilecek. Motorun durumu da belki çok belli değil. Dolayısıyla emniyetli bir seyir yapacağız. O kadar şeyi çıkartabilir miyiz bilmiyorum. Çıkartamazsak yukarı Side'ye döneceğiz. Yani bir durum da bir sinyal alırsak eğer problem olacağına dair o zaman Side'ye doğru döneceğiz. Mazot tamamladım. 12 litre depo aldı. Yani 150 litre olduğunu biliyoruz deponun. Demek ki 12 litre eksiği varmış işte. 28 litre de şuna koydum. Toplam 40 litre. Evet. Şimdi yola çıkacağız. Evet. Hazırlıkları tamamladık. Güzel yeri. Evet, güneş doğdu. Motorla devam ediyoruz. Arkada Torosların tepelerini görüyor musunuz bilmiyorum. Karla kaplı. Daha tam mevsim başlamadı. Yani Nisan sonu. Karlar daha erimedi. Gerçi orada yazın da erimiyor da. Havada bir serinlik var. Otomatik pilotta motorla gidiyoruz. Saat 1'i çeyrek geçeden beri sabah, yani günün ilk saatlerinden beri. Gazipaşa'ya 50 milimiz kaldı. Saat 8 çeyrek desen demek ki 7 saat olmuş. Yaklaşık 30-35 mil civarı bir şey yaptık. Hızımız gene ortalama 5. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu. 8 oluyor, 9 oluyor, 5 oluyor, 10 olmuyor yani. Şu anda böyle. İlerleyen saatlerde daha batıya dirse edecek diye düşünüyoruz. Yani hafif arkama gelebilir. Buraya İskele kıç omuzuma gelebilir. Sancak kıç omuzuma gelebilir. O zaman belki Cenova'yı açarım. Yani İsrail'e bana hala gevşek geliyor ama bakacağız. Seyre devam. Bir sıkıntı yok. Motorda bir problem yok. Henüz yok. İnşallah olmaz da. 103 derece manyetik.
5.3 knot GPS hızı. Evet, bu kadar. Merhabalar, saat 9'u 5 geçiyor. 8 saat kadar önce şuradan Kemer'den ayrıldık. Doğudan batıya, batıdan doğuya Antalya Körfezi'ni takriben ortasından bir yerden, tam da ortası sayılmaz aslında da, yani ağzına yakın bir yerden geçiyoruz Alanya'ya doğru. Alanya'dan vazgeçtim. Alanya Marina'dan Gazi Paşa'ya gitmeye karar verdim. Çünkü hava müsait. Makine bir sorun çıkarmadı. Şimdilik. Tahtaya vur. Dolayısıyla gidebilirim gibi gözüküyor. O zaman ne kadar yol alırsam o kadar iyi düşüncesiyle. Hava ısınmaya başlıyor şimdi. Saat işte dediğim gibi 9 civarı. Rüzgar yok. Evet, plastik görüyorsunuz denizde. Eski teknem olsa böyle gözümü dört açıp bir tane denizde çöp gördüğüm zaman acaba başka var mı? Başka bir yerde var mı diye sürekli bakarak olurdum. Artık tik olmuştu bende. Çünkü pervane ve dümen pala, yani dümenin palası açıktaydı. Bu teknede öyle bir kaygım yok. Bu teknenin altı komple baştan sona salma. Yani öyle modifiye full kill diyorlar. Modifiye salma, yani tam salma ama modifiye diyorlar. O da değil yani. Modifiye hali de değil. Baş tarafı kesilmiş oluyor modifiyelerin. Gene uzun salma oluyor. Ama baş tarafı kesilmiş oluyor. Biraz daha orsa kabiliyeti veriyor. Biraz daha manevra kabiliyeti veriyor o baş tarafının kesilmiş olması. Bu öyle de değil. Bu komple baştan başlıyor. Ta kıça kadar salma altı teknenin. Dümen palası gördüğünüz gibi teknenin salmasından sonra dışarıda. Ve ikisinin arasında küçük bir boşluk var. Orada pervane yuvası var. Yani çok zor bunun pervanesine bir şey dolanması. Hele dümene bir yani palaya, suyun içindeki dümen palasına bir şeyin takılması veya çarpması neredeyse imkansız. Onun için yani şöyle bodoslamadan bindireceğimiz bir şey, konteyner gibi mesela veya bir başka tekne gibi, eğer yoksa ya da bir kayalık gibi, hani öyle orada bir çöp gördüm, orada bir ip gördüm, çok fazla şey yapmıyorum. Tabii halat, her zaman halatın riski vardır. Ama diğer teknemde olduğu gibi bunda daha yani değilim. Bunda çok daha rahat o konuda. Evet, ufak bir su dökme olayı tabii yaşandı. iPad'imiz kurumaya alındı. Ama çalışıyor. Çok yani normal bunlar. Artık kaçıncı iPad zaten. Bunun bir su geçirmez kabı vardı ama evet. O su geçirmez kabı su geçirmez ama ultraviyoleye dayanıklı değilmiş. Kullana o artık iş görevini yapamaz hale geldi. Onun için onu almadım bu sefer yanıma. Bunu da dışarı çıkarmayacaktım da bir kontrol amaçlı çıkardım. Pusula kontrol amaçlı. Evet. Radara bir şey oldu. Radar çalışmıyor. Herhalde bir kablolardan birinde bir temassızlık var ama yani şu anda onunla uğraşamayacağım. Yolumuza devam ediyoruz. Saat başı tekrar ben logbook'a yazıyorum zaten. Gene videoyu saatte bir çekip ufak böyle güncellemeler yapacağım. Şimdi bir motoru göstereyim size.
9 çeyrek geçiyor. 9.30. Demek ki 8 saattir bu tempoda aralıksız çalışıyor. Halini gördünüz. Bu motorları eğer bakarsanız, bir kaza da yaşamazsanız motorla ilgili, yani bunlar ilaniyayı çalışıyor. Yani o şartlarda bile çalışıyor, gördünüz. Evet. Kıbrıs böyle gözükmüyor tabi. Şöyle. Arkasında Mısır. Kuzey. Evet, saat 11'e geliyor. 5-9 yelken açtım ama yani motor yelken. Ama bunlar uzun yol teknesi. Yap ayarı gitsin yani. Rüzgar değişirse o zaman sadece bir ayar gerekiyor. Şu anda havalandırıyorum yelken. O bile motorla giderken bir not kadar bir hızı arttırdı. Orsa 30 dereceden geliyor zaten. Yani evet, 30'un da altı. Böyle bir orsaya gitmesi bunu mümkün değil. Motorla destek. Yelkenimizin şu anda fena değil. Biraz havalansın. Evet, saat 11'e çeyrek var. Yola çıkalı yarım saat desen 10.30, 9.30 saat oldu. Tahminen 5 mil yaptık. Gazi Paşa'ya 37 mil sürüyor. Hızımız 6. İstikamet 103 manyetik hala. Evet, rüzgar yok gibi. Bayraktan da görüyorum. Evet. Böyle biraz daha devam edelim. Sonra yelkeni toplarız. Havalansın. Şurada bir tamiri var. Şurada bir iz yapmış. Camadan 2, 3. camadan yok. Şimdi burada 3 camadanlık yer var. 1. camadan yeri, 2. camadan yeri, bu da 3. camadan yeri. Bunlar ayarlanıyor. Bu hizasına giriyor. Yani ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. Fakat şimdi 1. camadanı biliyorsunuz yani şu kadar hava atıyorum. İşte 15 nottan işte 20'ye doğru gidiyor oldu falan. Bir pürpürlüklendiniz. Ulan camadan yapsak mı acaba, atsak mı derken atıyorsunuz. Yani havada bir şey yok sonuç itibariyle. Gidip buradan ve oradan atabilirsiniz. Yani. Ama 3. camadanı şunu onu fırtınalı bir havada atacaksınız. Madem bunda 3 camadan var. Yani artık fırtına olacak yani. 30'ları geçmiş olacak. Siz de denizde olacaksınız. O zaman atacaksınız. O zaman oraya gitmek istemezsiniz ama işte onu donatmamış mesela, bakın. 1'i 2'yi donatmış, 3'ü donatmamış. Ben olsam eğer iki seçeneği, yani şeyin içinde galiba 2 tane makara var bunun içinde. Onu 2 ve 3'ten yana kullanırım yani 1 ve 2 değil. 2 ve 3 için kullanırım onları. Çünkü oraya gitmememi gerektiren şeyler onlar. Kaldı ki bu sistem nasıl? Evet. Buradan alıyorsun.
içeriden alta götürüyorsun. Alttan da buraya alırsan arkayı çekiyorsun. Önü indiriyorsun. Önü nasıl kilitliyorsun? Evet, ona bakmadım daha. Zaten oraya gitmek gerekiyor galiba her türlü. Şu bombanın yanında bir sistem var. Onu tam incelemedim henüz. Şu anda görünce aklıma geldi. Hemen o konudan bir bahsedeyim dedim. Her halükarda direkt dibine gitmen gerekiyorsa hani bu da o zaman fazla. Gördüğünüz gibi ana yelkenimiz küçük. Yani Hollanda'da yaptırmış. Yani yelken değil. Ana yelken. 3 camadanlı, korumalı, ekstra korumalı balenlerin olduğu yerde şeyler. Yani güzel bir yelken. Ama niye bunu küçük yaptırmış? Burası çok tam gergin. Şurası. Şu tam gergin yani. Kısa yaptırmış. Demek ki kısa mı yoksa bakalım. Evet, kısa. Yani çeşitli boylarda olabiliyor. Bu boyu tercih etmiş. Peki. Evet. Bana yeter her türlü. Zaten bu tekne herhalde bir sene daha falan yelken yapmayacak. Yelken değil, su görmeyecek. Çok işi var. Beraber yapacağız hep beraber. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Evet, 12 çeyrek geçiyor. Evet. Yaklaşık 25-30 mil arası bir şey, 28 mil gibi. Gazi Paşa balıkçı barınağı. Erken indirdim. Rüzgar yok gibi bir şey gene. Ama deri seyrediyor böyle. Tahmin ediyorum sancak kıç omuzluğuma deri seyredecek. Herhalde bir 5 saat yolumuz var. Bu arada burada demin anons edildi, bir devam eden tatbikat varmış. Ben de aslında tatbikat sahasının içindeyim. Ama tam kenarından geçiyorum. Sınırından yani. Bir girip çıkıyorum. Her an bir anons gelmedi şimdiye kadar. Ama altımdan bir denizaltı çıkabilir herhalde. Evet, hızımız 5.7 GPS hızı, not 103 manyetik hala istikametimiz. Radar temasımız yok, EAS temasımız yok ama zaten daha 20 mil var. Radarım 3 milde ayarlı. EAS daha uzaktan da alır ama bir manası yok. O kadar uzaktan. O zaman bütün tekneleri görürüz yani. Habire tekne görürüz ekranda. Menzili mantıklı tutmak lazım. 3 mil, 5 mil. En fazla o kadar. 5 mil bile çok. Yani 5 mil demek bizim için 1 saat demek. Evet. Motorumuz çalışıyor yolunda. Suyumuzu atıyor gayet güzel bir şekilde. Evet, şimdilik bu kadar. 1 saat sonra görüşürüz. Denizaltı falan derken şöyle bir ağaçla karşılaştık. Bakın dalları denize şurada dışarı çıkmış duruyor. Yani ağaç olduğunu düşünüyorum ki ağaç başka ne olacak? Mayın olacak hali yok. Mayına çarparmışız. Maiden Voyage, yani ilk seferde mayına çarpıp battı diye kütüğe ismimizi çakarlar. Evet. Bakmak lazım demek ki. Bir yerlerde rüzgar, fırtına bir şey olduysa, denize döküldüyse bu ağaçlar böyle hep beraber giderler yani.
Biliyorsunuz denizde akıntılar. İşte şurada var bir tane bir şey. Bir araya toplar onları. Beraber hareket ederler. Yani bir tane varsa bir tane daha vardır. Muhakkak. Suyun üzerinde göremezseniz de, yani göremezsiniz de, böyle dalları yukarıya çıkmış öyle bir kayıt yok. Tam böyle suyun yarım metre altında batar. Hiç gözükmez yani. Denizin yüzeyinde, yani suyun yüzey gerilimini bozar. Şöyle mesela beyaz bir çizgi gibi bir farklılık yaratır orada. Her taraf böyle rüzgar dalgacık, küçük küçük dalgacıklardır. O kısmı değildir. Oraya dikkat ederseniz orada yer rüzgar yoktur. O bölgeye rüzgar esmiyordur yani o noktaya. Onun için öyledir üstü, ya da içinde bir şey vardır. Oradan anlayabilirsiniz. Geniş de olabilir böyle mesela şu ilerideki. Ama bu, bakın bu böyle bir yol şeklinde geliyor. O işte denize dökülen bir gemi geçmiştir veya denize dökülen bir farklı bir suyun, atıyorum yağmur suyunun suya karışmadan böyle akıntıyla sürüklenme durumudur. Ama büyük şeyle mesela bakın bizim arkamızda bıraktığımız dümen yolumuz da aynı şekilde. Ama bu dümen yolu değil yani, çünkü görmedim ben bu tekniği. Benziyor ama olsa görürüm. Ne zaman gittim? Her neyse efendim 30-25 mil gibi bir şey kaldı demiştik. Gazi Paşa'ya. Bu arada Gazi Paşa'ya da hiç gitmedim. Yani orada bir balıkçı barınağı diyor ama hatta marina diye geçiyor Navionics'te. Telefonu falan var. Nasıl bir yerdir? Nasıl yanaşılır? Ne yapılır? Ben çünkü gireceğim çıkacağım. Sabah erken çıkacağım. Veya gene sabaha karşı çıkacağım. Hani ben bir yere bordolayabilir miyim acaba? Yoksa demir atıp uğraşacak mıyız? Falan filan, bunları oraya gidince öğreneceğiz. Evet, şimdilik bu kadar, kapatıyorum. Evet, 1.30 geçti, 2'ye geliyor. 12 saati geçti. Güneş tepemizde pişiriyor. Evet. Çok suda çok nesne var, yabancı madde var. Yani dal, ağaç parçası çok görüyorum. Ama tabii hangi birini göreceksin? Evet, 20 mil gibi bir şeyimiz kaldı Gazi Paşa'ya. 5.6 hızımız, 105 headingimiz, istikametimiz. Aşağı yukarı 20 mil kaldı, evet. Yani bir 4-5 saat, 4 saat gibi falan daha. Saat 2'ye geliyor. Demek ki 6 gibi falan oraya gidip zaten kafayı vurup uyurum herhalde. Erken kalkıp tekrar devam edeceğim. Hava durumuna bakacağım. Yarınki hava durumuna. Eğer kurtarırsa gene bir geceden kalkıp Erdemli'ye, marinaya girebilirsem, bilmiyorum, bakmadım kaç mil olduğuna ama giremem dedim. Yani gene böyle bir 20 saat falan gibi bir şey yapmak lazım. Bilemiyorum, bakacağım oraya varınca. Şimdi önce bir ilk ayağı tamamlayalım. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Merhabalar. 3:10 geçiyor. 14 saat oldu. Denizde baş başayız. 13 mil kaldı. Karşısı Gazi Paşa olması lazım. Şurası Alanya. Evet, yukarısı da Manavgat tarafı olması lazım. 5.5 knot hız, 109 manyetik istikamet, motor, rüzgar yok. Basınç değişmedi. Basınç 1018'di. 1018 civarı devam ediyor. Onu söylemiyorum ama
Yani bir değişiklik yok. Onun için söylemiyorum. Ben not alıyorum kendim. Logbook'a her saat başı. Niye her saat başı diyeceksiniz? Çünkü yapacak bir şey yok. İş yoktu orada. Yani bu kadar kısa bir yolculuk için saat başı fazla tabii ama başka da bir şey yapacak bir şey olmayınca. Evet, güneş de yakıyor. Durum budur. Yanaşmaya yakın usturmaçaları falan donatırken tekrar bir birlikte oluruz.